Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi 2014 model bir Corsa D aracımız var. Buna birkaç gün önce park sensörü takıldı. Şu anda arabanın aküsü tamamen bitmiş durumda. Muhtemelen park sensörü montajında bir sorun oldu. Ya park sensörünün beyni bozuk olabilir ya da arabada bir şase var. Şu an arabanın aküsü bitmiş durumda. Hatta gel bir ölçelim bir daha. Aküyü ölçtüğümüzde şu an arabanın hiçbir kontak ışığı yanmıyor. Şimdi aküye baktığımızda 8.40 8 volt gösteriyor. Bu da arabanın çalışması için yeterli değil. Şimdi arabada bir kaçak testi yapacağız. Şöyle bir ampulümüz var. Bununla kaçak testi yapacağız. Siz de herhangi böyle bir araç ampulüyle yapabilirsiniz bunu. Şimdi onu nasıl yapılacağını anlatacağım size. Arkadaşlar şimdi kutup başı eksi ucunu çıkartıyorsunuz, şase olan kısmını. 10 numara anahtarım da kaybolduğu için mecburen bu küçük İngiliz anahtarından yardım aldık. Evet. Bu kutup başına ayırıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu yaptığımız ampulle, şimdi burada sadece kabloların ucu artı ve eksi ucuna bağlı bu ampulün. Şimdi bu bir ucunu kutup başına takıyorsunuz arkadaşlar. Bu kaçak testi yapma. Şu an kaçak testi yapacağız. Eğer bu ışık yanarsa bu arabada kaçak var demektir. Şimdi bir diğer ucunda akü kablomuzun başına değdiriyoruz. Değdirdik bakalım. Bakın şu anda ne oldu? Ampulümüz yandı. Bu ne demek arkadaşlar? Bu arabada kaçak var ve arabanın aküsünü bu bitirmiş. Şu an arabada bir kaçak var. Net. Bir daha deneyelim. Yani devamlı arabanın enerjisini çeken bir kaçak var arabada. Bak. Bakın ampul yanıyor. Normalde yanmaması lazım. Ya da çok hafif yanıp söner. Alarmdan dolayı vesaire. Şu an direkt yanıyor ve bu birkaç gün önce takılan park sensöründen sonra oldu. Muhtemelen orada bir hata var ve arabanın aküsünü komple bitirmiş. Bu böyle kalsın. Tamam, böyle kalsın burası. Şimdi park sensörünün montajının yapıldığı kısma geçeceğiz. Orada park sensörünün kablosunu söküp öyle deneyeceğiz burada kaçak var mı yok mu diye. Arkadaşlar şimdi Corsa D aracın park sensörleri takılmış gördüğünüz gibi. Ve bundan 2-3 gün sonra da akü şu anda dibe vurmuş ve araç çalışmıyor. Şurada bakın park sensörünün beyni burada. Şöyle hatta ışık yakabilir miyim buradan bakayım bir. Yaktım. Yok tamam, bunda varmış, yandı. Şimdi bunun şu güç kablosunu çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkarttım. Muhtemelen şunlar sensör kabloları. Şu da öndeki ekrana giden kablo. Hatta şu ekrana giden kabloyu da çıkartıyorum. Onu da çıkarttım. Aküye kaçak kontrolü yapacağız bu şekilde. Eğer kaçağımız durduysa sorunun bundan olduğunu anlamış olacağız. Arkadaşlar park sensörünün güç kablosunu ve ön ekrana giden kablosunu söktük. Şimdi tekrar bir kaçak kontrolü yapacağız. Az önce yaptığımız gibi. Tekrar yapacağız. Eğer kaçak durduysa sorunumuz park sensörü demektir. Tahminimce de duracak yani. Çünkü o park sensörünü taktıktan sonra bu sorun oldu. Ver baba. Arkadaşlar gene kaçağımız var. Bu arabada başka bir şey yapıldı mı baba? Şeyden de, o sensörden başka. Ne yapıldı? Bobin değişti. Bujiler değişti. Bobinler değişti. Ama hala araçta bir kaçak var. Ciddi anlamda bir kaçak var. Bunu nasıl çözebiliriz peki arkadaşlar? Bunu da aracın sigortalarından tek tek çıkartarak bakacağız. Hangi sigortada eğer ışık sönüyorsa o zaman o sigorta neyi gösteriyorsa orada bir arıza var demektir. Arkadaşlar gene bu düzeneye bu şekilde takıyoruz. Bakın kaçak var. Lambamız yanıyor. Şimdi tek tek şimdi burada sigorta panosundaki sigortaları çekip bakacağız. Hangisinde lamba sönüyorsa anlayın ki o noktada bir sorun var. Şu dördüne baktık, bir sıkıntı yok. Şöyle tek tek yukarı doğru gidiyoruz. Lambamız yanıyor. Bak burada lamba var. Hatta lambayı da göster oğlum. Şöyle gözüküyor mu lamba? Gözüküyor. Heh. Gözüküyor. Lamba yanıyor. Yanıyor. Tamam. Şu sırayı bitirdik. Şimdi ne var şurada? Şurada bir iki tane şeyim var. Şunlara da bakalım. Lambamız yanıyor. Yanıyor. Önce küçük sigortalardan bakıyorum öncelikle. Şunlara bakalım ama bunlar boş mu acaba? Yanıyor. Boş sigorta da olabilir. Yanıyor. Tek tek bu şekilde bakacaksınız. Hangi sigortada ışık sönerse anlayın ki o sigorta neyin sigortasıysa orada bir sıkıntı var demektir. Bu ne ya? Bu sigorta biraz rahat çıktı bayağı bir. Kaçmış?
20 amper. Çok rahat çıktı bu, neyse. Tamam. Bunlarda da bir sıkıntımız yok. Şimdi şöyle şuraya baktık. Şu alttakilere bakalım. Lütfen şöyle geç oğlum. Şöyle şu taraftan çıkartayım. Yanıyor. Yanıyor. Arkadaşlar şimdi buradaki panonun içindeki sigortaları tek tek denedik ama lambamız yine yanıyor. Şimdi aracın içinde bir sigorta panomuz var. Oradaki sigortaları deneyeceğiz. Aslında biz biraz önce denedik. Ve şurada bakın. Bu Opel Corsa D'lerde şurada bir pano var. Bunu böyle yukarıdan açıyorsunuz. Burada bir sigorta panosu var. Burada şu üçüncü olan şu. Bakın bunu çıkarttığımızda lambamız Ucundan. neredeyse söndü. Bu da normal zaten. Bu zaten arabanın kendi merkezi sistem, alarm sistemi gibi şeylerin lambası. Şu an arabanın sorununu çözdük. O sigortanın şimdi neye ait olduğunu bulacağız. Arabanın kitapçığından ya da internetten bakacağız. Bakın lambamız komple söndü arkadaşlar. Arabanın şu an kaçağının nereden geldiğini bulduk. Birazdan onun neye ait olduğunu da size söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi o sigortanın neye ait olduğunu da öğrendik bu arada. Bu çıkarttığımız sigorta yani üstten 3. sıra soldan radyoya aitmiş arkadaşlar. Radyomuzda bir sıkıntı var ve kaçak yapıyor. Dolayısıyla sorunu çözmüş olduk. Siz de bu şekilde elektriksel sorunlarınız oldu mu bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Artık radyonun değişimi yapılacak ya da tamiri yapılacak. Şimdilik bu sigortayı takmayacağım. Bunu takmazsa zaten sorun olmayacak. Radyomuz çalışmayacak. Ama arabanın aküsü de boşalmayacak. Arkadaşlar şimdi şöyle önemli bir nokta var. Bu araç elektriği gerçekten tehlikeli bir iş. O yüzden eliniz bu işlere yatkın değilse, anlamıyorsanız sakın karıştırmayın. Güvendiğiniz bir oto elektrikçiye gidin, bu işleri yaptırın. Çünkü yanlış bir işlem yaparsanız komple arabanın elektrik aksamına zarar verebilirsiniz. Hatta yangın bile çıkabilir. Gerçekten ciddi bir iş. Bu yüzden el beceriniz varsa, elektrik işinden biraz anlıyorsanız dikkatlice kontrol edin. Ama onun haricinde mutlaka bir uzmandan yardım alın derim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.